Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu battaniye modelini göstereceğim. Çok şık bir model. Bu modeli çantalarda, bebek battaniyelerinde, koltuk şallarında, yatak örtülerinde her yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bu videomu beğendiyseniz daha fazla kişiye ulaşabilmek için videoma beğen atmayı unutmayalım. Bu battaniye yaparken ben bu şekilde bir marka ip kullandım. Ben yurt dışında yaşadığım için yabancı bir marka kullandım. İpimin özelliği %100 akrilik. 4 medium. Normalde 6 mm tığ ile yapılıyormuş. Ben 6,5 mm tığ kullandım. İpimin tam ölçüleri 454 gramda 932 metre ip varmış. Ben bu şekilde 3 adet ip kullandım. Yani 932 metrelik 3 adet ip kullandım bu battaniye yaparken. Sonuncu ipimde ilk önce bir yastık çıkardım. Ondan sonra kalan ipimi battaniyeye kullandım. Yani bir tane tam yastık kılıfı ve bir tane battaniyeye 3 adet 932 metre 3 adet ip kullandım. 1 adet battaniye ve bir yastık kılıfı. Bu battaniyemin enini ben 130 santim başladım. Boyunu 120 santim yaptım. Çünkü ipim orada bitti. Aslında devam edilebilir. 150 santim yapılabilir. Ben daha şu anda ip eklemediğim için 120 santimde bıraktım. Çünkü bu model çok ip yiyor. Şimdiden onu sizlere söyleyeyim. Bayağı ip gidiyor bu modele. Enini 130, boyunu 120 yaptım. 932 metrelik 3 adet ip gitti. Bir yastık ve bir battaniye. Bu battaniye modeline 200 beğeni geldiği zaman inşallah yastık kılıfını da sizlere göstereceğim. Bu uç kısımları modeli yaptıktan sonra çok kıvrıldığı için bu uç kısımlarına ben sık iğne yaptım. Hem şık duruyor hem de o kıvrılmayı önlediği için sık iğne yaptım. Bu sık iğne sadece başlangıç ve bitiş kısmında var. Kenarlara yapmadım. İsterseniz bu kenarlara da uygulayabilirsiniz. Modelin yapılışına geçebiliriz. İpimi şu şekilde yakında göstereyim kalınlığı. Kalınlığı da bu şekilde. Bunun için tam bir uygun bir ip söyleyemiyorum. Çünkü ipler hep farklılık gösteriyor. Siz kendiniz gittiğiniz zaman iplere bakarak o şekilde tercih edin. Ben de burada mesela %100 akrilik yazıyor ipin arkasında ama farklı markalara baktığım zaman iki ip arasında çok fark oluyor. Özelliği aynı olmasına rağmen iki ip arasında çok fark oluyor. Tavsiyem ipi görerek beğendiğiniz, hoşuna gittiğiniz ipi alırsanız sizin için daha iyi olur. Bu modeli yaparken ben çok uzun göstermeyeceğim. Küçük parçada göstereceğim video akıcı olması için. Ben 130 santim genişliğinde yaptım. Siz zinciri yapmak istediğiniz genişlikte yapabilirsiniz. Şimdi zincirle başlıyorum modele. Bu alt zinciri sıkı tutmayın arkadaşlar. Yoksa örnek kasıyor. Rahat bir şekilde zincirimi çekiyorum. Dediğim gibi ben bunu çok uzun göstermeyeceğim. Çünkü videonun kısa sürmesi için. Şimdi bunu istediğiniz ölçüde uzunlukta çekiyorsunuz bu zinciri. Ben 130 santimle başladım. Şimdi ilk sıraya boydan boya sadece trabzan yapıyoruz. Şimdi 1, 2, 3. 3 zincir benim ilk trabzanım sayılıyor. Ve dördüncüye batıyorum. Her zincirin içine birer tane trabzan yapıyorum. Örneğin yapılışı çok basit. Yalnız örnek biraz yavaş ilerliyor ve çok ip yiyor. Ama yapılışı kolay. Bunu bebek battaniyelerinde de kullanabilirsiniz. Astar gerektirmiyor altına. Bu şekilde bebek battaniyesi olarak da kullanabilirsiniz. Bu trabzan sayısının bir önemi yok. Sıra sonuna kadar trabzanı yapıyoruz.
Burası mesela benim başlangıç kısmı. Ben başlangıç kısmında sık iğne yapıp üzerine bunu yapmadım. Çünkü model çok kıvrılıyor. Bittikten sonra tersine dönüp sık iğneye başlayınca kıvrılmayı bir şekilde önlüyor. O yüzden ben bittikten sonra sık iğne yaptım. Eğer siz başlangıçta sık iğne yapıp üzerine modeli başlamak istiyorsanız öyle de başlayabilirsiniz. Sıra sonuna kadar trabzanımı yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Sıramı dönüyorum. İlk sıramız sadece trabzan. Şimdi ikinci sıramızda hep sık iğne olacak. Şimdi ilk yaptığımın tepesine batıyorum. Bir sık iğne. Her trabzanın tepesine birer tane sık iğne yapıyorum. Modelimiz tamamen zaten 2 sıradan oluşuyor. Bir sırada trabzan yapacağız. Bir sırada sık iğne yapacağız. Bu zincir benim ilk trabzanım sayılıyordu. Onun üzerine de bir sık iğne yapıyorum ve sıramı bitiriyorum. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Diğer sırama dönüyorum. Şimdi artık bu deseni vermeye başlıyoruz. Şimdi bu 3 trabzan, bu 3 zincir. Şimdi bu 3 zincir benim ilk trabzanım. Yani bu trabzanın tepesine geliyor. Şimdi o normal trabzan yerine sayıyoruz. Şimdi ikinci trabzanı yapıyoruz. Bakın bu ikinci trabzanın arkasından yapıyoruz. Mesela şimdi bunların bir tane burada sık iğnenin tepesine yapacağız. Bir tane trabzanın arkasına yapacağız. Bu ilkinin üzerine trabzanımı yaptım. Şimdi ikincisinin arkasından tığımı geçiriyorum. İpimi oradan alıyorum. Burada şimdi ipimi biraz uzun tutmam gerekiyor ki diğer trabzanlarla aynı boyda olsun. Ondan sonra trabzan yapıyorum. Bakın. Şimdi tığımı doluyorum. Bu ikinci trabzanın üzerine bir işlem yaptık. Şimdi üçüncü trabzanın üzerine geliyorum. Sık iğnenin üzerine normal trabzan yapıyorum. Bakın bir normal trabzan, bir uzun trabzan yapıyorum. Şimdi tığıma tekrar doluyorum. Bu üçüncünün üzerine de bir işlem yaptım. Şimdi dördüncünün arkasından bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde uzun tutuyorum ve trabzanımı yapıyorum. Tekrar tığımı doluyorum. Sıradaki trabzan tepesine batarak normal trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Normal trabzan yaptım. Ve şimdi bunun arkasından beri yapıyorum. Bunu uzun tutuyorum. Ondan sonra trabzanımı yapıyorum ki diğeriyle aynı boyda olsun. Ve sonuncumun üzerine de normal trabzan yapıyorum. Eğer bu sonuncu uzun trabzan denk geliyorsa onu da bu şekilde tekrar uzun trabzan yapabilirsiniz. Normal trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum ve diğer sıraya dönüyorum. Şimdi bu sıra boydan boya sadece sık iğne olacak. Sıra sonuna kadar bütün trabzanların üzerine sık iğne yapıyoruz. Bu model tamamen bir sıra sık iğne, bir sıra bu model. 2 sıradan oluşuyor. Aynı sıraları tekrar edeceğiz. Ben bir sıra daha göstermek istiyorum trabzanlı sırayı. Ondan sonra uç kısmına geçebiliriz. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Bu ilk yaptığım zincirin 3. zincirine batarak son sık iğnemi yapıyorum. 3 zincir çekiyorum ve diğer sırama dönüyorum. Şimdi normalde bakın bu arkadakilere bu uzun trabzanlardan şu aralardakine yapacağız. Şimdi bu aradaki olmadığı için normalde bu arada bunun arkasından yapmam gerekiyor ama bunu zincir çekerek döndük. Bunun üzerine hiçbir işlem yapmıyoruz. Bu yanındakine normal trabzan yapıyoruz. Bu uzunların üzerine normal trabzan yapacağız. Bu aradaki kısaların arkasına uzun trabzan yapacağız. Şimdi sıra kısa olan trabzandan. Şimdi tığımı doluyorum. Bakın bu ikisinin arasındaki trabzanın arkasından beri yapıyorum. Bunu uzun tutuyorum. Ondan sonra trabzanımı yapıyorum.
Şimdi bu uzun trabzanın üzerine, sık iğnenin üzerine normal ikili trabzan yapıyorum. Bu uzunun üzerine ikili trabzanımı yaptıktan sonra bu aradaki, bakın şu iki uzunun arasındaki kısa trabzanın arkasından ilmeğimi alıyorum. Uzun tutuyorum. Ondan sonra trabzanımı yapıyorum. Şimdi bu uzunun üzerine kısa normal trabzanımı yapıyorum. Bu kısımları şu şekilde de yapabilirsiniz. 2 sefer doladıktan sonra bunun arkasından ipimi alıyorum. Bakın hiç uzatmıyorum. 1 seferde çekiyorum, 2 seferde çekiyorum, 3 seferde çekiyorum. Bu şekilde de yapabilirsiniz bu modeli, ama ben bunun görüntüsü hoşuma gitmedi. Bu görüntü daha çok hoşuma gitti. O yüzden bu şekilde devam ediyorum. Tığımı doluyorum. Trabzanın arkasından ipimi alıyorum. Uzun yaptıktan sonra normal trabzanımı yapıyorum. Bu uzun trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum ve şu aradaki ilmeğimin arkasına uzun trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde yapmak istediğiniz uzunluğa kadar yapıyoruz. Dediğim gibi ben 3. ipte bir adet yastık çıkarmak istedim. Yastığımı çıkardıktan sonra kalan ipi battaniyeye ekledim. 3 ipten yani bir yastık, bir battaniye çıkarttım. Uzun trabzanın üzerine normal trabzanını yapıyoruz. Az önceki sırada bahsettiğim şuydu. Mesela sonuncusunu arkadan yapmam gerekiyor. Son ilmeğin arkasından ipimi alıyorum, uzun bırakarak trabzanımı yapıyorum. Şimdi ben uç kısmını da göstermek istiyorum. Ben hani daha fazla videoyu uzatmamak için. Yapılışı kolay. Bu şekilde bu iki sırayı bir zincir çekip diğer sıraya döneceğim. Model bu şekilde kolay, bu şekilde ilerliyor. Bir sıra bu trabzanlı sıra, bir sıra sık iğne sırası yapıyoruz. Şimdi ben istediğiniz uzunluğa geldikten sonra tekrar sık iğne yapıyoruz. Sonuncu trabzanın tepesine de sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Normalde bu sırada trabzan yapıyorduk. Ben artık trabzan yapmıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bu şekilde ben 6 sıra yaptım. Siz dilerseniz daha az ya da daha çok da yapabilirsiniz. Ben toplamda 6 sıra sık iğne yaptım ve 4 santim oldu. Siz isterseniz daha geniş ya da daha dar ya da buraya farklı bir işlemde uygulayabilirsiniz. Dediğim gibi bu uç kısımları çok döndüğü için bunu engellemek için bu sık iğneyi yaptım. Farklı işlemde uygulayabilirsiniz. Dilerseniz ucuna pompon, püskül de takabilirsiniz. Örneği çıkardıktan sonra diğer bütün işlemler sizin zevkinize, hayal gücünüze kalmış. İstediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. İkinci sıramı da yaptım. Sıramı dönüyorum. Tekrar sık iğne yapıyorum. Toplam 4 sıra sık iğne yapıyoruz bu şekilde. Modelin yapılışı bu kadar arkadaşlar. Yapılışı çok kolay. Yalnız sadece biraz zor ilerliyor ve bayağı ip yiyor. Bu modeli bebek battaniyelerinde, çantalarda, koltuk şallarında, yatak örtülerinde her alanda kullanabilirsiniz. İp konusunda istediğiniz markayı kullanabilirsiniz. Koton iplerle de yapabilirsiniz. Akrilik ipler de yapabilirsiniz. Güvendiğiniz markaları kullanabilirsiniz. 6,5 mm tığ kullandım. %100 akrilik ip. Umarım videomu beğenmişsinizdir.
Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilir. Bu tarz videoların devamı için beğen tuşuna basabilirsiniz. Herkese kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.